Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz küçük midye çantayı çalışacağız. Çantamızın ayrıntılarına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için oldukça önemli. Gelelim ayrıntılarına. Çantamızı astarlı olarak çalıştım şu şekilde. Ağız kısmına da bir fermuar diktim kapatmak için. Çantamızın örmesi oldukça kolay arkadaşlar. Sadece astarlaması ve fermuarı dikmesi biraz oyalayabilir. Videoda nasıl yapılacağı mevcut arkadaşlar. Ayrıca abiye çanta olarak çalışmak için de oldukça uygun bir model. Renkli parlak ipler kullanarak veya simli ip kullanarak abiye olarak da örebilirsiniz bu çantayı. Çantamızın boyutlarına gelince çantanın eni yaklaşık 32 santimetre, boyu ise 18 santimetre. Taban bölümünün en geniş yerinin ölçüsü 8 santimetre arkadaşlar. Gelelim gerekli malzemelere. Çantayı örmek için 250 gram kağıt iplik kullandım. Astarlamak için şu şekilde astarlı kumaş ve ince bir keçiye ihtiyacımız var. Siz istediğiniz renkte ve istediğiniz türde kumaş kullanabilirsiniz. Örmek için 6 numara 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Yine taban bölümü için ise daha ince 3,5 numara bir tığ kullandım. Daha tok olması için. Ayrıca makas, iri gözlü bir iğne, birkaç ayraç, dikiş ipliği ve iğnesi. Yine astarlarken işimizi kolaylaştıracak olan transparan iplik, yapıştırmak için sıvı silikon veya istediğiniz bir tutkal, çanta askıları için 2 yaylı halka, fermuar için de 35 santimetre metrelik fermuar kullandım arkadaşlar. Siz istediğiniz türde fermuar ve malzeme kullanabilirsiniz. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çantayı örmeye sihirli halka yaparak başlıyorum. İpin ucunu bu şekilde tutuyorum. Yumaktan gelen ipi sol elimin işaret parmağının üzerinden doluyorum. Daha sonra orta parmağın üzerinden geçirip diğer iki parmağın arasına sıkıştırıyorum. Oluşturduğu bu halkanın içinden bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekerek halkayı sabitliyorum. Parmağımı çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Halkanın içine batıp üçlü trabzan öreceğim. Bir ilmek örüyorum. Diğer ilmekleri ikişer örerek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar halkaya batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde aralarına birer zincir çekerek 8 üçlü trabzan örelim. Halkanın ipini çekerek sıkıştırıyorum. Burada başlangıçta çekmiş olduğum zinciri de bir trabzan olarak kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Burada ilk boşluktan tığı batırıyorum. İkinci trabzanın arkasından geçerek ikinci boşluktan çıkartıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Bu direği yapmış oluyorum. Şimdi ikinci boşluğun içerisine zincir çekmeden bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, aynı boşluğa batıyorum, bir üçlü trabzan daha örüyorum.
Yine zincir çekmeden tığın başını doluyorum. İkinci direği oluşturacağım. Burada boşluğa batıyorum. Diğer boşluktan tığı geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir üçlü trabzan örüyorum. Bu birinci dilimi çalışmış oldum. Şimdi yine zincir çekmeden tığ doluyorum. Bu boşluğa batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha örüyorum. İkinci dilimi ördüm. Tekrar zincir çekmeden tığın başını doluyorum. Bu trabzanın arkasından şöyle tığ geçiriyorum. Bir trabzan örüyorum. Üçüncü direği çalıştık. Şimdi bu boşluğa yine 2 trabzan öreceğiz. Aralarına birer zincir çekeceğiz. Zincir çekmeden tığ doladım. Boşluğa batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu boşluktan batıp bu trabzanın arkasından tığ geçirip bir trabzan örüyorum. 1 2 3 dilim oldu. Tekrar tığın başını doluyorum. Bu boşluğa batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu boşluktan batıp trabzanın arkasından tığ geçiriyorum. Bir trabzan örüyorum. 1 2 3 4 dilim oldu. Şimdi 5.'yi çalışacağız. Tığın başını doluyorum. Boşluğa batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu boşluktan batıp trabzanın arkasından çıkarak bir trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 dilim oldu. Şimdi 6.'yı çalışıyoruz. Tığın başını doluyorum. Boşluğa batıp bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu boşluktan batıp trabzanın arkasından tığı çıkartıyorum. Bir üçlü trabzan ördüm. Dilim sayısı 1 2 3 4 5 6 oldu. Şimdi 7. dilimi çalışacağız. Tığın başını doluyorum. Boşluğa batıp bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir üçlü trabzan ördüm. Tekrar tığın başını doluyorum. Zincirlerin tepesine batıp bir üçlü trabzan örerek ikinci sırayı tamamladım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 dönüyorum. 3. sıraya başlayacağım. Ters taraftayız. Tığın başını doluyorum. Hemen zincirlerin dibine batıp bir trabzan örüyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Aralarına bir zincir çekmiş olduğum bu iki trabzanın ortasına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha örüyorum. Şöyle göstereyim. Ters tarafta şimdi bu direği çalışacağız. Arka taraftan yani ön yüzden bu boşluğa batıyorum. Trabzanın önünden tığı diğer boşluğa geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Yine aralarına bir zincir çekmiş olduğum bu iki trabzanın ortasına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Şimdi direk çalışacağız. Bu direği takip ediyorum. Şöyle. Arka taraftan boşluğa batıyorum. Trabzanın üzerinden diğer boşluğa batıp bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum.
Tığın başını doluyorum. Yine aralarında bir zincir olan bu iki trabzanın ortasına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Yine direği çalışacağız. Arka taraftan bu boşluğa batıyorum. Trabzanın üzerinden diğer boşluğa batıp ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Tığın başına doluyorum. Yine aralarına zincir çekmiş olduğum trabzanların ortasına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Yine direk çalışacağız. Bu boşluktan batıyorum. Trabzanın üzerinden diğer boşluğa batıp bir ilmek alıp trabzan örüyorum. Yine aralarında zincir olan trabzanların arasına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Yine bu boşluktan batıyorum. Trabzanın üzerinden geçip diğer boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Yine arada zincir olan trabzanların arasına batıp bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Şimdi yine bu boşluktan geçip diğer boşluktan çıkıyorum. Bir ilmek alıyorum. Trabzan örüyorum. Aralarında zincir olan trabzanların arasına batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Son direği çalışacağız. Bu boşluktan batıp trabzanın üzerinden geçip diğer boşluktan çıkıp bir ilmek alıyorum. Trabzan örüyorum. Tığın başını doluyorum. Buradaki 3 zincirin tepesine batıp bir trabzan örerek 3. sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu sırada daha belirginleşecek arkadaşlar. Örmemiz daha kolaylaşacak. Bu direkleri devam ettireceğiz. Aralarındaki trabzanların sayısını artıracağız. 3 zincir çektim. Bu boşluktan batıp diğer boşluktan çıkıyorum. Ön yüzdeyiz. Önden batıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Şimdi aralarında bir zincir bulunan bu iki trabzanın arasına ikişer trabzan yapacağız. Trabzan sayısını artırıyorum. Tığın başına doluyorum. Buraya batıyorum. 2 trabzan örüyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Tığın başına doluyorum. Şimdi bu direği öreceğiz. Bu boşluktan batıp diğer boşluktan çıkıyorum. Bir trabzan örüyorum. Tığın başına doluyorum. Trabzanların arasına batıp 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Şimdi bu direği çalışıyorum. Yine bu trabzanların arasına batıp ikişer trabzan örüyorum. 2 trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Buradan batıp diğer boşluktan çıkıyorum. Bir trabzan örüyorum. Buraya yine 2 trabzan örüyorum.
Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Bu boşluktan batıyorum. Diğerinden çıkıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Yine bu trabzanların arasına 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekip aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Bu boşluktan batıyorum, diğerinden çıkıyorum, ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Bu boşluğa batıyorum, 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Buradan batıp diğer boşluktan çıkıyorum. Trabzan örüyorum. Son dilimi çalışacağız. Yine buraya 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Şimdi bu boşluktan batıyorum. Diğer boşluktan çıkıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Zincirlerin tepesine batıyorum. Bir trabzan daha örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilim çalışıyoruz arkadaşlar. Aralarında da bu şekilde direkler olacak. İkişerli trabzan ördüm aralara. Artış yaptım. Şimdi aynı şekilde döneceğim. İkişerli öreceğim. Bir üst sırada trabzan sayısını artıracağım. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ters tarafta olduğumuz için arka taraftan ilk boşluğa batıyorum. Diğerinden batıp bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Daha sonra bu ikili trabzanların ortasına batıyorum. 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu direği çalışacağız. Buradan batıyorum. Diğer boşluktan batıp bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Bu ikili örmüş olduğumuz trabzanların ortasına batıyorum. 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Şimdi yine bu direği çalışacağız. Buradan batıp diğer boşluktan çıkıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sırada son dilimi ördüm. Son direği örüyorum. Zincirlerin tepesine batıyorum. Bir trabzan örerek 5. sırayı tamamladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 6. sıraya başlıyorum. 6. sırada şimdi buradaki 2 trabzan sayısını 3'e çıkartıyoruz. Tığın başını doluyorum. İlk boşluktan batıp diğer boşluktan çıkıyorum. Bir ilmek alıp bu direği çalışıyorum. Şimdi bu trabzanların ortasına batıyorum. 3 tane trabzan örüyorum.
1 2 3 bir zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu boşluktan batıp diğerinden çıkıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Yine bu boşluğa batıyorum. 3 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan örüyorum. Bu boşluktan batıp diğerinden çıkıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 6. sıranın sonuna geldim. Son zincirlerin tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 7. sıraya başlıyorum. Ters taraftayım. Arka taraftan ilk boşluğa batıyorum. Diğer boşluktan çıkıp bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bu üçlü trabzanların ortasına batıyorum. Yine üçer trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıp 3 trabzan daha örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu direği çalışacağım. Arka taraftan boşluğa batıyorum. Diğer boşluktan çıkıp bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yedinci sıranın sonuna geldim. Zincirlerin tepesine batıyorum. Bir trabzan örüp 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 8. sıraya başlıyorum. Yine burada birer trabzan artıracağız. 4'er trabzan öreceğiz. Tığın başını doluyorum. İlk boşluktan batıp ikinciden çıkıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Tığın başını doluyorum. Buraya batıyorum. 4 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum. Aynı yere 4 trabzan daha örüyorum. Bu boşluktan batıp diğerinden çıkıyorum. Bir ilmek alıp bir trabzan örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sekizinci sıranın sonuna geldim. Zincirlerin tepesine batıyorum. Son trabzanı örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 9. sırada yine 4'er trabzan öreceğiz bu bölümlere. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İlk boşluktan ters tarafta olduğumuz için arkadan batıyorum. Diğer boşluktan batıp bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bu boşluğa batıp 4 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere yine 4 trabzan örüyorum. Yine bu boşluktan arka taraftan batıyorum. Diğer boşluktan geçip bir ilmek alıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bu şekilde bu sırayı sonuna kadar devam ettirelim.
9. sırayı tamamlıyorum. Zincirlerin tepesine batıyorum. Son trabzanı örüyorum. Bu sefer bir zincir çekip dönüyorum. Toplam 9 sıra oldu. Şimdi 10. sırada sık iğne öreceğim. Bir zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Bu trabzanın üstüne batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Buradaki 4 trabzanın tepelerine birer sık iğne örüyorum aynı şekilde. Bu ortadaki zincirin altından batıyorum. Buraya da bir sık iğne örüyorum. Yine devam ediyorum. Trabzanların tepelerine batarak sık iğne örmeye. Bu aradaki direklerin de tepesine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu direğin tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. Bir de bu zincirlerin tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Aynen buradaki gibi. Şimdi buradan başlayarak bu bölüme kadar bu boşluklara sık iğne öreceğim. Dikerken kullanacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. En son yapmış olduğum sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra şimdi buradaki boşluklara ikişer sık iğne öreceğiz. Bir de bu sıra başına iki boşluğa üçüncüyü bu sıra başına örerek devam edeceğiz. Şimdi boşluğa 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Üçüncü sık iğneyi buraya batarak örüyorum. Tekrar boşluğa 2 sık iğne. Yine sıra başına bir sık iğne. Her sırada üçer sık iğne olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bu bölüme kadar aynı şekilde örmeyi sürdürelim. İlk sıraya geldim. Yine bu boşluğa 2 sık iğne örüyorum. Tam orta noktaya da bir sık iğne örerek bu bölümü tamamladım. Burada ilk zincir çekerek dönüş yaptığım zincire ayraç yerleştirdim. Karışıklık olmaması için arkadaşlar. Bu zincirden sonra ördüğüm sık iğne sayısı buraya kadar 27 sık iğne. Bir de bu boşluğa ördüm. 28 sık iğne oldu. Bu tarafta da yine 27 sık iğne öreceğim. Aynı şekilde. Şimdi ilk boşluğa batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 sıra başına batıyorum. Üçüncü sık iğne. Tekrar boşluğa 2 sık iğne örüyorum. Sıra başına batıyorum. Bir sık iğne. Devam ediyorum. İki boşluğa sık iğne ördüm. Bir de buraya örüyorum. 3. Buradan bu noktadan itibaren toplam 27 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yine buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Aynen buradaki gibi. Son bir işlemimiz kaldı. Burada son örmüş olduğum sık iğnelerin üzerine kaydırma öreceğiz arkadaşlar. Bir zincir çektikten sonra ilk sık iğnemizin ilmeğine üstten şöyle batıyorum. Burada iki kanat var. Üst kanadına batıyorum. Alttan da bu ilmeği alıyorum. Tığda 2 ilmek oluştu gördüğünüz gibi. Batıyorum, bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum.
Burada yine üstten batıyorum. Şu şekilde. Bu 2 ilmeği alıyorum. Bir ilmek aldım. Tığdaki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Zincirden önceki son sık iğneyi de batıp kaydırma yaptım. İpi burada kesmiyorum. Yan dikişleri yapmak için kullanacağım. Burada da ayırmıştım. Şöyle ters tarafa döneceği için buradaki ip bu tarafta kalacak. Tabanı dikmek için kullanacağım. Dikmeye yetecek kadar bir miktar ip ayırıyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Yetişmezse tekrar ip eklemek zorunda kalmayalım diye. Şu şekilde ipi ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bu yan yüzü de örmüş olduk. Şimdi sıra geldi taban bölümünü örmeye. Daha sıkı ve tok olması için daha küçük numaralı bir tığ kullanıyorum. Şimdi bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum zincirle birlikte 4 zincir olacak. Tığın başını doluyorum. 4. zincire batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan örüyorum. Bir ilmek aldım. İkişer ikişer ilmekleri kapatıyorum. Bir trabzan ördüm. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. İlk sırada 3 trabzan oldu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Buraya battığım için bir ilmek artacak her sırada arkadaşlar. Yine ikili trabzan örüyorum. Bu zinciri de bir trabzan olarak kabul ediyorum. 2 sıradaki boşluğa batıyorum. 3 zincirin tepesine batıyorum. 4 trabzan oldu. İkinci sırada trabzan sayısı 4'e çıktı. Tekrar 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Tığın başını doluyorum. İlk boşluğa zincirin dibine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir ilmek artırdım. 2 3 4 bir de zincirlerin tepesine batıyorum. 5. Üçüncü sırada 5 trabzan oldu. Bu şekilde her sırada birer trabzan artırarak trabzan sayısı 12 olana kadar örelim arkadaşlar. Trabzan sayısı 12 oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. 9. sıradan sonra buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Buraya kadar hep birer trabzan artırarak geldik. Buradaki trabzan sayısı 11. Bu ayraçtan sonra 12 trabzanlı sıralar başlayacak. Şöyle ölçüyorum. Bu ayraçtan başlayarak şöyle ölçtüğüm zaman bu bir ikinci sıranın başlangıcında 12'şer trabzanlı sıralar başlıyor. Buraya kadar hiç artış yapmadan 12'şer trabzanlı sıralar öreceğim. Örüyorum. Buraya geldiğimde ölçerek sayısını sizlere söyleyeceğim. 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Buraya battığımızda bir ilmek artırıyorduk. Artık artış yapmayacağımız için ikinci boşluğa batarak trabzan örmeye başlıyorum. 2 trabzan oldu. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bu ilmeğe batıyorum. 11. trabzanı örüyorum. Bir de bu zincirlerin
üst zincirine batıyorum. 12 trabzan örmüş oldum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Yine ikinci boşluğa batarak örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son zincirlerin tepesine de batıyorum. 12'şer trabzanlı 1 2 3 4 5 6. sırayı örüyoruz. Bu 6. sırada ikisini birlikte örerek bir ilmeği eksilteceğim. Şimdi şöyle ölçüyorum. Bu başlangıç ayracından itibaren ölçtüğümde tam bu tarafta ikinci sıraya denk geliyor. Burada son 2 ilmeği birlikte öreceğim. Tığın başını doluyorum. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Diğerlerini bekletiyorum. Tekrar tığ doluyorum. Zincirin tepesine batıp bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra tığdaki diğer ilmekleri de örerek sırayı tamamlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu bölüme kadar olan sıralar 12'şer trabzanlı arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 sıra 12'şer trabzanla örüldü. Burada son sırada 2 trabzanı birlikte ördük ama saydığımızda yine 12 trabzan var. Bundan sonra birer ilmek eksilterek daraltmaya gideceğiz. Bu ayraçtan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örmüştük. Bu ayraçtan sonra da yine birer birer azaltarak 9 sıra öreceğiz. 2 zincir çekip dönüyorum. Tığın başını doluyorum. Yine ikinci boşluğa batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Bu ilmeği de örüyorum. Son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği birlikte öreceğim. Tığın başını doluyorum. İlk ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Bunları bekletiyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Bu ayracı çıkartıyorum. Buraya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Sonra tığdaki diğer ilmekleri örüyorum. Ayracımı tekrar buraya yerleştireyim. Buradaki trabzan sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 11 oldu arkadaşlar. Bir üst sırada 10 trabzan kalacak. Yine 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği de yine birlikte öreceğim. Bu ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ dolayıp bu zincirlerin tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Diğer ilmekleri de kapatarak bu sırayı tamamladım. Trabzan sayısı 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Bu şekilde son sıraya kadar gittikçe trabzan sayısını birer azaltarak devam edelim. Son sıraya başlıyorum. Bu son sırada trabzan sayısı 3 olacak arkadaşlar. 1 buraya batıyorum. İkinci trabzan yarım ördüm. Tekrar tığ doluyorum. Zincirin tepesine batıyorum. Bu trabzanı da yarım örüyorum. Daha sonra tığdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Son sıradaki trabzan sayısı 1 2 3 oldu. Şöyle göstereyim. Bu ayraca kadar burada 9 sıra var. Bu ayraçtan sonra bu tarafta da yine 9 sıra oldu. Ayraçlar arasında da 6 sıra 12'şerli trabzan sırası bulunuyor. Taban bölümünü tamamladım. Son bir işlemimiz kaldı. Tabanın çevresine sık iğne öreceğiz. Aynen bu tarafa örmüş olduğumuz gibi. Bu ayraçtan itibaren burada 27 sık iğne var. Bir tane ortaya fazladan yaptık. 27 sık iğne de bu tarafta var. Buradaki sık iğne sayısını da buna denklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu örerken şu şekilde yapacağız.
örerken göstereyim. Artık diğer tığıma geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada trabzan var. 2 kere de çektiğimiz için trabzanı ilmeklerine batarak 2 sık iğne örüyorum. Bu sıranın başında da zincir var. Burada da 2 zincire batarak 2 sık iğne örüyorum. Tekrar aynı şekilde bu şekilde devam ederek sık iğne öreceğim. Bir zincir çektiğim için bunu da bir ilmek kabul ediyorum. Burada trabzanın ilmeklerine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Buradaki ilmek sayımız 2 oldu. 2 sık iğne olarak düşüneceğiz. Şimdi bu trabzanın diğer ilmeklerine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu sıraya 2 sık iğne örmüş oldum. Bir de bu 3. Şimdi zincirle başlayan sıraya geldik. Zincirlere batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Trabzanla başlayan sıra. Trabzanın ilmeklerine batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Tekrar zincire geldim. Zincirlere batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Trabzana geldim. 2 kez batıyorum ilmeklerine. 2 sık iğne örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Tam orta noktayı belirtmek için. Bu iki ayraç arasında 6 sıra var. 3 sıra sonra tam orta noktaya buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu ayraca kadar örelim. ...25... bir de buraya batıyorum. 26, tam orta noktaya geldim. 27 sık iğne. Burada fazladan buraya bir sık iğne ördüğümüz için aynı yere batıyorum. Bir sık iğne daha örüyorum. Tam orta nokta dönüş için 27 sık iğne de bu tarafta olacak. Tam orta noktayı işaretliyorum. Bu çift ördüğüm sık iğnenin tam orta noktasına batıyorum. Bir, iki oldu. Burada da yine 27 sık iğne olacak. Bu zincire de batıyorum. 26 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bu zincire batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu taraftaki trabzana geldim. 2 kez bu trabzana batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Zincire geldim. Bir bu sıra başındaki zincire batıyorum. Bir de diğer zincire batıp 2 sık iğne örüyorum. Bu şekilde dönüş yaptım. Burası köşe noktası. Buradan da yine buraya kadar 27 sık iğne yapacağım. Buraya çift batacağım. Daha sonra bu tarafa kadar tekrar 27 sık iğne örerek sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Bir de bu ilk başta yapmış olduğum kaydırmaya batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra buradan ipi kestiğimde burada bu ilmeği tamamlayacağız. İpi iğneye geçiriyorum. Burada bu tarafın ilk ilmeğinin altından batıyorum. Şu şekilde. Burada son örmüş olduğum ilmeğe de üstten batıyorum. Burada bir ilmek oluşturdum karşılıklı.
Daha sonra ipi aralardan yürüterek temizliyorum. Evet arkadaşlar, çantamızın tabanını da ördük. Şimdi ters tarafından ütüleyeceğiz. Buhar basacağız, düzenleyeceğiz. Bu parçaların da yine ters tarafından bu dilimlere ütümüzü yan basarak, bu direklere fazla dokunmadan buharla ütülüyoruz. Ütüleyelim. Daha sonra astar çalışmasına geçeceğiz. İkinci bölümde birleştirmeyi ve astarlamayı anlatacağım arkadaşlar.